sağ tarafta ayı var. Haluk birdenbire büyük bir panik yaşadı. Olamaz, hayır. Gece saat 1'de camımız çaldı. Burada kalamazsınız dediler. Günaydın. Bugün Lyre Creek kamp alanındayız. Burası bildiğiniz ormanın içi. Yani ormana benzeyen park falan değil. Gerçekten ormanın içindeyiz şu anda. Şurada bir kamp yeri daha var. Orada ileride bir tane daha var araba. Zaten toplam 11 tane yer var. Herhalde 5 ya da 6 tane arabayız. Her arabanın kendine ait bir piknik alanı var burada. Burası ücretsiz bir kamp yeri. O yüzden hemen yanında elektrik, su yok ama gene de her şeyi düşünmüşler. Bizim alanımız şurası. Bakar mısınız? Arka tarafta böyle aşağı doğru bir yer var. Tamamen bize özel. Orada bir piknik masası, yanında bir ateş çukuru yapılmış. Bu alan ve bu alan bize ait. Geldiğinizde boş yer bulursanız kalabiliyorsunuz. Kaç gün kalınabiliyor bilmiyorum. Eyalete ait Discovery Pass dedikleri bir pass var. Onunla kalabiliyorsunuz. Bizde de var o pass. Bu camp host, yani kamp görevlisinin yeri. Onun yeri biraz daha özel oluyor. Onun gideri var. Yan tarafında elektriği var, suyu var. Onun için özel yer yapıyorlar. Hemen zaten tuvaletlerin karşısı. Biz 3 numarada kalıyoruz. 1 ile 2 yanımızdaydı. Burası 4 numara. 4 numarada kalsaydık şurası kalma yeri. Arkasındaki alan piknik alanıydı. Burada 2 numara var. 2 numara çok kamp postun dibi. Bir de dün akşam burada bizimkine benzer bir karavan vardı. Gitmiş. Pardon, 5 numara burası. O sabah erken gitmiş herhalde. Biz geldiğimizde burası doluydu. Ama gene de burada kalmak istemezdik. Çünkü çok dip dibe 2 karavan. Şu önde görünen balkonlu tahta yer. Başka bir kamp yerinin piknik masasının olduğu yer. Ama orada kimse yok. Orada 2 karavan vardı akşam geldiğimizde. Dibimizden hemen böyle güzel bir nehir akıyor. Lyre Creek. Hani ücretsiz, kimsenin gelmediği 11 kişilik dağın, ormanın içinde bir kamp alanı. Gidip tuvaletlerine de bakalım mı, temiz miymiş, nasılmış diye. Ben gitmedim hiç. Sizinle birlikte ilk defa gideceğim. Ama temiz olduğuna bahse bile girebilirim yani. Evet, böyle bir yer. Çöpü var. Tuvaleti var. Tuvalet kağıtları var. İçerisi de pırıl pırıl, tertemiz. Burada yine ayrıca günübirlik gelenler için piknik alanı var. Kamp alanlarına günübirlik pikniğe de gidebiliyorsunuz. Suyu ve arkada yine ateş yapıp mangal yapabileceğiniz 2 tane alanı var. Her piknik masasının kendine ait. Ve burada da bir ilan panosu. İşte Discover Pass Required dedikleri pass bu. Bizde de var o. Gördüğünüz gibi işte çöplerinizi atın. Traillerden dışarı çıkmayın. Sadece kamp alanında yapın. Eğer doğada çiş yapacaksanız veya kaka yapacaksanız 200 metre ileride yapın ve delik açın aşağıya 26-8 inç ve üzerine tuvalet kağıdıyla kapatın yazmışlar. Onun bile kuralları var. Aman karavanı yaptı. Ama çarşafı toplamak onun için zulüm. Zulüm tabii. Sular olmuyor. Yine gelmiyor. Ya. Kampın yanındaki trail'da biraz yürüyelim dedik. Suyun kıyısında. Bir tane şurada ev var. O biraz daha kullanılıyor gibi. Şu bayağı metruk bir ev. Çatısı falan yeşillenmiş. Kapısı yok. İçinde eşyalar yok. Ama dışarıda piknik masasının üstünde sandalye, minder falan var. Demek ki arada birileri gelip burada piknik yapıp gidiyorlar.
Ağacın güzelliğine bak, mantarlara bak. Aa, ne kadar güzel. Şuna bakın. Ağaç kütüğünün üzerine mantarlar nasıl güzel büyümüş. Wow. Loop varmış burada, trail, ama yani herhalde şuradan gidip böyle dönüyor. O tarafa. Geldiğimiz yer işte dönmesi. Hadi dönelim gidelim. Hadi oradan gidelim o zaman. Ya emin misin buradan gitmek istediğine? Bak bu yol yukarı gidiyor. Nereye gidelim? Şuradan gidiyor. Ben o trail'den gidiyordum. Diyor ama yani yine de. Oradan gidiyor. Ama yukarı gidiyor. Ne yapalım? Gidelim hadi. Hadi gidelim peki. Ya bak hala yukarı çıkıyoruz. Ne yapalım? Gitmeyelim diyorum, gidelim diyorsun. Gidiyoruz işte. Yokuş yukarı çıkıyoruz ya. Bıraktı beni, bastırdı gidiyor. Bir de inerken görün siz onu. Her çıkışın bir inişi var. Hı hı. Bu çıkışın bir inişi var. O zaman ne yapacağız bakalım. Göreceğiz seni. Ne yapacağız? Ben yapmayacağım. Bırakma. Ben ettim, sen etme, evet. Hayır, sağ tarafta ayı var. Hadi. Hakikaten bu ayı şeyleri almamız lazım. Evet, ayı spreylerimizi gene yanımıza almadan çıktık. Ayı çıkarsa karşımıza ne yapacağız bilmiyorum. Güzel etme. Bölümden geldik. Hı? Mehmet'in Ferhat'la bölümden geldik. Umarım loop'tur. Ayı tuzağı değildir. Pardon, insan tuzağı. Baya ormanın içinde yürüyoruz. Bir de üstelik bizim burada olduğumuzdan kimsenin haberi de yok. Bizi burada ayı parçalasa kimsenin aklına gelmez. Gerçi arabamız orada da nerede olduğumuzu bulamazlar herhalde. Ya geliyor. Ne? Biraz gidip duruyor. Nereye? He. O zaman çocuklar en azından bunlar burada bir aydır ne yapıyorlar diye gelip belki bakarlar. Bir ay. Merak edenler için. Allah. Merak edenler için biz çocuklarımızla konum paylaşımı yaptık, ikimiz de ayrı ayrı. Bizim nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi her an görebiliyorlar. Hatta bazen GSM operatörleri çalışmadığı zaman fırça yiyoruz. Madem orada öyle bir yer vardı, girdiniz madem, bize niye söylemediniz, biz merak ettik burada falan diye. Geçen 2 gün Rainier Mountain'daydık, haber veremedik. Artık yola çıkmak üzerelermiş, çıktık biz oradan. Umarım gene aynı şey olmaz. Buradan mı inseydik, daha çıkacağız. Devam mı? Trail burası galiba, değil mi? Tamam. Yolumuza taş koymuşlar. Trail buradan devam ediyormuş ama burada da yolumuza ağaç koymuşlar. Çürümüş, devrilmiş. Nasıl geçeceğiz bunun üstüne? Zıplayalım o zaman, hadi bakalım. Zıpla, zıpla. Öyle yavaş yavaş geçmek yok. Zıpla dedim bana. Zıpla. Dinle. Evet, onun için devrilmiş zaten. Bir daha geldi bu Kore'ye. Ya her yerde mantarlar var. Keşke bunların yenebilenleriyle yenemeyenlerini ayırabilsek. Ya işte bilmiyorum bence. Çok Aslında şeyler varmış. Kurslar varmış. Mantar. Hayır, doğaya çıkıp mantar toplatıp mantarların özelliklerini anlatıyorlarmış ama çok pahalıymış. Evet, ben ettim sen etme bölümündeyiz şu anda. Tut elimi, ben ettim sen etme. Gene mi ağaçtan atlayacağız? Pardon, zıplayacağız.
Başka bir var mı? Bu ne? Çiçek açmış. Bir dakika. Bu ne? Mantara bakın, çiçek gibi. Çok enteresan. Var mı? Mantar, evet. Kökü var orada ama çiçek gibi. Kandırıkçı mantar. Nasıl? Senin de alın. Senin de alın. Ağacı için kaplamışlar. Ağacı çim kaplamışlar. İyiymiş. Yiyorsun. Bak burada da mantar var. Her yerde mantarlar var. Hey o yol göründü. Öf, şu örümcek ağları da ağzıma yüzüme yapışıyor. Onun için beni önden gönderiyorsun değil mi hep? Örümcekleri temizliyorum ben. Evet, loop'umuzu tamamlamak üzereyiz. Ağaca bak. Ağaçtan ağaç çıkmış. Ağacın kökünden Oğlum şuna bak. Şuna bak. böyle bir ağaç çıkmış. Şuna bir esnermiş. Yeniden canlanmış. Evet. Loop'un öbür tarafından çıktık. Biz şu sol taraftan devam edip girmiştik. Tam bir tur atıp çıktık. 1.25 miles to Strait of Juan de Fuca. Biz 1.25 mil mi yürüdük şimdi? Değildir herhalde ya. Yürümüş müyüzdür? Yürümemişizdir. Geyik çıkabilir. Günaydın. Bugün Saddle Creek'te uyandık. Burası da böyle bir kocaman geniş alanın çevresinde 6 tane karavan koyabilecek bir yer. Yine ücretsiz bir karavan parkı, eyalete ait. Bir tane daha şurada karavan var. Bu arkadaş da sabah gelmiş. Buranın özelliği 4x4 ATV'lerin gezebilmesi için bir trail varmış orada. Özellikle onlar için yapılmış. O yüzden bu ortada da bu kadar kocaman bir meydan var. Şu arkada görünen, bir dakika nerede? Şurada görünen alanda ATV'lerin yüklenip boşaltılabilmesi içinmiş kamyonetlere. Özellikle yazmışlar. Önüne park etmeyen ATV yüklemesi için yapılmıştır diye. Onlar için yapılmış özel bir alan. Ormanın içindeyiz gene. Şöyle görüldüğü üzere. Bu niye geldi bilmiyorum. Yoktu dün. Sabahleyin gelmiş. Haluk duymuş sesini, saat 6.30 gibi falan geldi dedi. Gördüğünüz gibi tamamen ormanın içinde bir alandayız. Dün gittiğimiz yerden çok az uzaktayız. Çünkü Haluk bugün arabaya ön tarafa ekstra bir invertör bağlayacak. Böylece araba yolda giderken de elektrik almasını sağlayacak. Dün birazcık elektriğimiz düştü diye aklı çıktı. Dün akü kapasitemiz %74'e düşmüştü. Haluk birdenbire büyük bir panik yaşadı. Olamaz, hayır, invertörü takmalıyım ben ön tarafa dedi. Şimdi onunla uğraşıyor burada. O yüzden bu kamp yerindeyiz. En fazla kaça düşebiliyor bu? Lityum aküler. 20. Ve biz %74'teyken panikledik peki. Sen demişsin. Çay koy Neriman.
Günaydın. Bugün böyle bir yerdeyiz. Sekui buranın adı. Küçük bir köy ya da yerleşim alanı. Burada bir balıkçı barınağı varmış. Karşıda da bir iki tane işte bar, otel falan var. Çok fazla karavan park alanı var. Bunlar ücretliymiş aslında normalde. Ama şimdi artık sonbahara geçtiğimiz için, hatta kışa yaklaştığımız için kapanmış burası. Gördüğünüz gibi tekne bağlama yerlerinin hepsini buraya kenara çekmişler. Burası kapalı. Türkiye'de olmadığımız için kapalı demedik. Kapıda yazılı bir telefon numarası vardı. Aradık, açan olmadı. Biz de kaldık. Kimse de rahatsız etmedi bizi. Öyle bir kapatmışlar ki görüyor musunuz? Kapıların üzerlerinde tahtalar çakılı. Aslında normalde burada balık temizleme yerleri falan da varmış. Şimdi burası komple bize kalmış durumda. Martılarla beraber bu güzel manzaraya karşı uyuduk gece. Karavan orada duruyor. Hemen önünde böyle küçücük bir kumlu sahil var. Suyun üstünde şu görünenler anemonlar. Dalgalar onları kopartmış, sürükleyerek kıyıya atıyor. Nea Bay yakınlarında Makah Rezervuarı'da, yani Makah Kızılderililerinin özel alanında bir yerdeyiz. Burada bir General Store var. Oraya girdik. İçeride bir şey derler diye video çekmedik. Birkaç elektrik malzemesine ihtiyacımız vardı. İşte bir fiş aldık. Böyle bir adaptör aldık. Bir tane sineklik aldık. Bir tane de cam sileceği aldık. Hepsine $30 verdik. Haluk da bir tuvaletleri ziyaret etti. Bakalım nasılmış diye. Temiz miydi? Temiz ama mevsimden dolayı kullanılmıyor herhalde duşlar. Evet, duşlar da var içeride ama duşlara baktım ben, paralıymış. Koyun atıp çalıştırıyormuşsun. O şeylerini sökmüşler, koyun atılan yerlerini. Ve içeride ne ararsanız var. Yani kumaş da var. Elektrik malzemesi de var. Boya da var. Makarna da var. Ekmek de var. Her şey var şu kadar dükkanın içinde. Tam bir little into the middle mantığı. Şu anda bir Kızılderili bölgesindeyiz. Makah Nation. Abi karavan daha. Bisikletleri de varmış. Nereden fırından gelmiş buraya? Wow. Küçük balık tutan yerler var. Bu tarafta evleri var. Evler genelde küçük küçük. Ufak dükkanlar. Birazdan da Amerika'nın ana karadaki sanırım en kuzey ve en kuzey değil, en batı ucuna gideceğiz. En kuzey batı. Daha kuzey var yukarıda, Alaska sınırı, Kanada sınırında, ama burası en batı. Alaska'yı saymıyorum tabi. Alaska'yı sayarsak o büyük. Makah bölgesine girdik. Yani Indian Tribe, Kızılderili bölgesi. $20 bölgeye giriş için para ödedik. Haluk da diyor ki Kızılderililer Türk, Türk. Kızılderililer Türk mü şeyden mi geliyorlar? Evet. Yani bölgeye girebilmek için $20 verdik. 1 yıl geçerliymiş. Yani 1 yıl derken bulunduğun yılın sonuna kadar geçerliymiş. Zaten bir daha geleceğimizi düşünmüyoruz. İlk seferlik almış bulunduk bunu.
Şimdi bu alanın en ucunda bir balkon var. Balkona geldik. Buradan bakıyoruz. Manzara inanılmaz. Çok güzel görünüyor. Şu buruna kadar zannediyorum bir gidiş yolu var. Oraya da gideceğiz. Aşağı iniş olduğunu zannetmiyorum. Çünkü aşağısı tamamen uçurum. Yanlardan da görünüyor, tamamen uçurum. Kızılderililer çok yıllar öncesinden beri, daha Amerika beyazlar tarafından keşfedilmeden öncesinden beri sezonluk olarak buralara gelip buralarda balık avlarlarmış. Fok balıkları ve balina avlarlarmış. Kışlık yiyeceklerini çıkartıyorlardı büyük ihtimalle. Ve onlar tarafından bilinen, onların alanları olduğu için yine onlara tahsis edilmiş burası. Buraya Historic Vantage Point diyorlar. Böyle bir eski Kızılderililerin gelişleri ve burada yürüyüşlerini gösteren temsili bir fotoğraf koymuşlar. Da resim koymuşlar. Alan çok çok güzel. Her yerde küçük küçük mağaralar var, oyuklar var. Çünkü deniz burada en uçta, artık okyanusa açılan en uç nokta burası. Karşıda çok uzakta görünen bu topraklar, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kanada. Kanada sınırı aradaki denizden. Victoria Adası Kanada'nın. Acaba buradan bakarken sizin de şansınıza bir balina görme şansımız olur mu? Çok zor ama. Şu anda Amerika'nın en uç noktasındayız. Ne gibi? Bir geminin önü gibi. Bir geminin önü gibi. Deniz açıklığında o kadar sert vuruyor ki yumuşak alanların tamamını oydurmuş, böyle küçük küçük mağaralar oluşturmuş. İçeriden nereye kadar gidiyor acaba o mağaralar? Ay Titanic! Aşağıya bakar mısınız? Hem çok güzel hem çok korkunç. Ve canlandırın gözünüzde bakalım şimdi. Ta yıllar öncesi, daha Amerika keşfedilmemiş ve ellerinde mızraklarla Kızılderililer burada fok balığı ve balina avlıyorlar. Şurada tepelerde koşturuyorlar, avcılık yapıyorlar. Ellerinden topraklarını almışlar. Çoğunun hayatlarını da almışlar. Çok azı kalmış yaşayan. Ve ondan sonra onları bu köşeye sıkıştırmışlar. Ufacık bir alan. Elimde bir ucunda tüyler olan boncuklu Kızılderili asası. Ve tak tak yukarı çıkıyorum. Şuradaki ağaç ne kadar güzelmiş. Şimdi ağacın arkasında kaldı, göremeyeceksin. Birazdan göreceğim. Yandan büyümüş. Kırılmış, yandan filiz vermiş. O da upuzun uzamış yukarıya doğru. İşte şu. Ve bir checkpoint daha senin için. Niabe'ye geldik. Amerika'nın en ucuna. Bu buruna gelelim. Ben de çok istiyordum ama sen benden daha çok istiyordun. Benim aklıma gelmemişti. Buradan ineriz aşağı diyordum. Belki bu yolu yürümek istemeyebilirdim. Ama iyi ki yürümüşüz.
Zaten ne zaman yürüsek iyi ki yürümüşüz diyoruz. Bir tek Rainier Mountain'da Glacier Basin'a gittiğimizde niye yürüdük bu kadar yol olmuştu. O da demek ki yürüyebiliyormuşuz. Ha, evet, yürüyebiliyormuşuz, yürüdük. Hatta ayaklarımız açıldı. Buraları için daha rahat oldu. Ama biz oraya buzul görmeye gitmiştik. Buzul yoktu. O yüzden bir hayal kırıklığıydı. Indian Reservation şurada, şu bölge. Bakın şuraya sıkıştırmışlar Indianların alanını. Biz buradan girdik. Arabayla şuradan şu noktaya kadar geldik. Buradan şöyle geçtik. Şurada bir tane adacık vardı. Şurada bir tane daha adacık vardı. Şuraları komple gördük. Karşıda fenerin olduğu yer vardı. Orası Tatoosh Island'mış. Burada bir tane resim var. Bir de Cape Island vardı yan tarafta. Biz bugün gene aynı yerde uyuduk. Neden biliyor musunuz? Çünkü dün Makahların oradaydık. Makah Kızılderililerin. Haluk demişti ki onlar Türk soyundan geliyor kesin diye. Gerçekten de benzer bir şey oldu. Gece saat 1'de camımız çaldı. Burada kalamazsınız dediler. Dedik nerede kalacağız? Karşıda paralı karavan parkı var, oraya gidin. Biz dedik ki para vermek istemiyoruz. O zaman 5 mil dışarıya çıkmanız gerekiyor Indian Reservation'da. Tamam çıkarız o zaman dedik. Adam bizi 5 mil takip etti arkamızdan çıkana kadar gece saat 1'de. Biz de eskiden yani dün uyuduğumuz yere geldik, burada uyuduk. Şaka gibi. Gerçekten bir bağlantı var yani. Türk. Karavan orada en uçta. Ve kaldığımız köy bu kadar. Hepsi bu. Yazın inanılmaz kalabalık olduğundan eminim. Çünkü şu gördüğünüz yeşil direklerin tamamına iskele kuruluyor. İskeleler arkada duruyor. Bir kısmı şuradaki beyaz karavanın nerede? Şuradaki beyaz karavanın arkasındalar. Bir kısmı da orada bizim karavanın ön tarafındalar. Onları getirip bu yeşil direklere bağlıyorlar. Ve onlar da suyun gelgitiyle yukarı aşağı geliyor. Bir sürü tekne bağlayabiliyorlar buraya. Belki balıkçı tekneleri, belki de marina gibi kullanıyorlar bilmiyorum. Ama tekneler burada değil şu anda.